Ben hasta bir adamım. Ben kötücül bir adamım. Ve bu hasta adamın sesi, 150 küsür yıl sonra, bugün sosyal medya akışlarımızdan, kişisel gelişim safsatalarından ve modern hayatın sahte pozitifliğinden bize doğru bağırıyor. Dostoyevski, yer altından notlarda, kahramanı aracılığıyla aydınlanma düşüncesinin kalbine bir hançer saplar. O dönemde popüler olan fikir şuydu: İnsan, eğer kendi çıkarının ne olduğunu tam olarak anlarsa, kaçınılmaz olarak mantıklı ve iyi olanı seçer. Böylece bilim ve akıl sayesinde kusursuz bir toplum, bir kristal saray inşa edilebilir, yeraltı adamı ise buna kahkahalarla güler. Ona göre bu, insana yapılabilecek en büyük hakarettir. Çünkü insan, sırf özgür iradesini, o en değerli ve en avantajlı avantajını kanıtlamak için, bazen en saçma, en zararlı, en acı verici olanı bile yıldız bile isteye yıldız seçer. Rasyonel bir cennette, davranışları matematik formülleriyle hesaplanan bir piyano tuşu olmaktansa, kendi kaotik cehenneminin efendisi olmayı yeğler. 2 kere 2'nin her zaman 4 ettiği bir dünyayı reddeder, çünkü bazen, sırf canı öyle istediği için, 2 kere 2'nin 5 etmesini arzular. Bu isyan, 19. yüzyıl Rusyasının tam ortasında patlak verir. Dostoyevski, Batı'dan gelen akılcılık, sosyalizm ve faydacılık gibi fikirlerin kendi toplumunu nasıl şekillendirdiğini endişeyle izliyordu. Yer altından notlar, özellikle Çernişevski'nin Nasıl Yapmalı adlı ütopik romanına doğrudan bir polemik, bir cevaptır. Dostoyevski için insan ruhunu formüllere ve sistemlere hapsetmeye çalışan her türlü ideoloji, insanı insanlıktan çıkaran bir tehditti. Kitap, bu entelektüel savaşın en kişisel, en rahatsız edici cephesidir. Peki insanı böylesine akıl dışı bir isyana iten bu inat, nereden geliyor? Dostoyevski'ye göre cevap, modern insanın bir hastalığında yatıyor: aşırı bilinç. Yeraltı adamı, fazla bilinçli olmanın gerçek bir hastalık olduğuna yemin ederim der. Ona göre, eylem insanları, yani generaller, iş adamları, başarılı figürler, sırf sınırlı ve aptal oldukları için harekete geçebilirler. Onlar için bir duvar, sadece bir duvardır, bir hakaret, sadece intikam alınması gereken bir eylemdir. İkincil nedenleri birincil neden sanırlar ve bu onlara huzur verir. Ama bizim yeraltı adamımız gibi aşırı gelişmiş biri için durum farklıdır. O, her şeyin arkasındaki her şeyi görür. Bir eyleme kalkışsa, o eylemin binlerce olası sonucunu, ahlaki çelişkisini, kendi içindeki gülünçlüğünü anında analiz eder. Her duygu, mikroskop altına konulur ve paramparça edilir. Sevgi mi? Aslında kibir. Öfke mi? Aslında kıskançlık. Sonuç? Tam bir felç. Atalet. Hiçbir şey yapamaz. Çünkü üzerinde durabileceği, sağlam bir zemin yoktur. Bu durumdan hem nefret eder, kendini bir böcek, bir fare olarak görür, hem de bu entelektüel felci, o aptal eylem adamlarına karşı bir üstünlük nişanı olarak taşır. Bu fikir bugün nerede duruyor? Aslında tam da hayatımızın merkezinde. Analiz felci dediğimiz şey tam olarak bu. Hangi kariyeri seçmeli, hangi ilişkiye başlamalı, hatta Netflix'te hangi filmi izlemeli diye düşünürken, kendi kendimizle girdiğimiz sonsuz diyaloglar. Kendi psikolojik oyunlarımızın, kendimizi nasıl kandırdığımızın o kadar farkındayız ki, sonunda en güvenli seçenek hiçbir şey yapmamak gibi geliyor. Dostoyevski, daha internet ve kişisel markalaşma çağı yokken, modern zihnin bu içinden çıkılmaz labirentini kusursuzca resmetmişti. Fikrin çatırdadığı yer ise, bu ikilemin mutlaklığı. Gerçekten de her eylem, düşüncesizliğin bir sonucu mudur? Bilinçli, derin düşünen ama aynı zamanda kararlı ve eyleme geçebilen insanlar yok mudur? Yeraltı adamının dünyası, boğalar ve fareler olarak ikiye ayrılmıştır. Belki de gerçek hayat, bu iki uç arasında bir yerlerdedir. Peki eyleme geçemeyen, kendi düşüncelerinin labirentinde kaybolmuş bu adam, yer altındaki deliğinde ne yapar? Burada Dostoyevski, insan psikolojisinin en karanlık ve en dürüst portrelerinden birini çizer. Aşağılanmadaki sapkın zevk. Yeraltı adamı, sadece acı çekmez, acıdan, kendi rezilliğinden, aşağılanmasından tuhaf, tatlı bir zevk alır. Meşhur diş ağrısı örneğini verir. Der ki, 19. yüzyılın eğitimli bir adamı, diş ağrısından inlerken, bu basit bir köylünün inlemesi gibi değildir, bu inlemeler, kötücüldür. Çünkü o adam, odadaki ailesinin ondan ne kadar tiksindiğini, ona inanmadığını bilir. Ve onların bu rahatsızlığından zevk alır. Kendisinin ne kadar alçalabileceğinin bilincine varmaktan, o bilincin kendisinden zevk alır. Bu sapkın zevkin en korkunç örneğini ise kitabın 2. bölümünde Liza ile olan ilişkisinde görürüz.
Onu aşağılandığı bir gecenin sonunda bulan yeraltı adamı, önce onu kurtarmak için yola çıkan bir kahraman rolü oynar. Ona aileden, aşktan, onurlu bir hayattan bahseden kitabi tiratlar atar. Liza'nın ruhunu altüst ettiğini, kalbini parçaladığını hissettiği an, bundan aldığı güçle daha da coşar. Ama Liza gerçekten ona geldiğinde, bu fantezi biter ve iğrenç gerçeklik başlar. Onu, yırtık pırtık sabahlığıyla, sefil odasında uşağına öfkeyle bağırırken bulur. Ve yeraltı adamı, bu aşağılanmanın intikamını yine Liza'dan alır. Ona her şeyin bir yalan olduğunu, onunla sadece alay ettiğini, onu aşağılamak istediğini yüzüne haykırır. Liza ağlayarak ona sarıldığında, ona şefkat gösterdiğinde bile, bu durumu kendi aşağılanması olarak görür ve ondan nefret eder. Sonunda avucuna para sıkıştırarak onu bir fahişe olduğu gerçeğine geri iter. Bu, kendi sefilliğini onaylatma ve bu onaydan mazoşist bir zevk alma eyleminin zirvesidir. Bu fikir, günümüzdeki pek çok davranışı açıklamak için bir anahtar gibidir. İnternette isimsiz hesapların arkasına saklanıp başkalarının acısından zevk alan troller, kendi başarısızlıklarının faturasını başkalarına kesenlerin duyduğu o karmaşık hınç, kendi kendini sabote etme davranışları, hepsinin kökeninde, yeraltı adamının o kötücül zevki yatar. Kendi değersizliğine dair en kötü şüphelerini doğrulatmak ve bu doğrulamadan hastalıklı bir tatmin duymak. Elbette bu, Dostoyevski'nin "hepimiz böyleyiz" dediği anlamına gelmiyor. Ama yeraltının, modern ve yalnızlaşmış insan için her zaman bir olasılık olduğunu, o karanlık odaya inme potansiyelini hepimizin taşıdığını söylüyor. Öyleyse 1864'te St. Petersburg'un çamurlu sokaklarında yazılmış bu nevrotik itirafname, bugünün dünyasında neden hala bu kadar canlı? Neden ölmeyi reddediyor? Çünkü yeraltı adamı, bizim çağımızın anti kahramanı. Bizlere sürekli sunulan yeni kristal sarayları reddeden ses o. Bugünün kristal sarayları, teknolojiyle optimize edilmiş hayatlar, kişisel gelişim gurularının pazarladığı sonsuz mutluluk vaatleri, veriye dayalı mükemmellik arayışıdır. Algoritmalar bize ne izleyeceğimizi, ne yiyeceğimizi, kime aşık olacağımızı söylüyor. Bize rasyonel, verimli, mutlu ve yıldız öngörülebilir, yıldız olmamız gerektiği söyleniyor. Yeraltı adamı ise tüm bunlara karşı, insanın kaotik, mantıksız ve özgür ruhunun manifestosudur. O, sırf özgür olduğunu hissetmek için algoritmayı bozacak, diyeti çiğneyecek, kendi mutluluğunu sabote edecek kişidir. O, sosyal medyada yarattığı mükemmel imajın arkasında, evinde tek başına oturup dünyaya ve kendisine kin kusan modern bireyin ta kendisidir. Onun uzun, kesintisiz monologları, günümüzün öfkeli blog yazıları, bitmek bilmeyen Twitter floodları gibidir. O, kendi yer altında yaşar, gerçek hayattan tiksinir ve dış dünyayla sadece pasif-agresif bir kibir ve hınç üzerinden ilişki kurar. En önemlisi de, yeraltı adamı, irademizin özgürlüğü üzerine yapılan en temel tartışmanın merkezinde durur. Nörobilim, davranışsal psikoloji ve büyük veri, bize aslında ne kadar öngörülebilir, ne kadar programlanabilir olduğumuzu kanıtlamaya çalışırken, yeraltı adamı, tüm bunlara karşı hayır diye bağırır. İnsanın, gerekirse kendi mahvı pahasına, bir piyano tuşu olmadığını kanıtlama hakkını savunur. Dostoyevski bize bir rol model sunmuyor. Aksine, toplumdan ve kendinden kopmuş modern ruhun korkutucu bir teşhisini koyuyor. İnsanı sadece akıldan ibaret gören her türlü sisteme karşı bir uyarı bu. Bizi kendi zihnimizin en derin, en çelişkili, en utanç verici dehlizleriyle yüzleşmeye zorluyor. Bize her zaman bizim için iyi olanı istemeyebileceğimizi, bazen en çok o yıkıcı özgürlüğümüze değer verdiğimizi hatırlatıyor ve işte bu yüzden ölmeyi reddediyor.